Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Excel sayfasında bazı verilerde değişiklik yapmak istediğimiz zaman bunu kolay bir şekilde nasıl yapacağımızı göstereceğim. Siz binlerce veriden oluşan bir tabloda tek tek değiştiremeyebilirsiniz. Bazı veriler olur ki toptan bir değişiklik yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunun kolay yolu var arkadaşlar. Şimdi öncelikle hem klavye kısa yollarını öğrenelim. Bul ve değiştir komutları var. Bunun için Ctrl F'ye tıklarsanız bakın neyi bulmak istediğinizi size gösterir. Değiştir kısmına geldiğiniz zaman da yeni değerin ne alması gerektiğini bulabilirsiniz. Ama bir başka kısa yol daha var. Ctrl H, Hatay'ın H'si. Ctrl H dediğimizde işte bakın yine aynı şey çıkıyor. Örneğin ben şurada sağ tarafta gördüğünüz burada Ali, Hakan, Ayşe, bakın burada var bunlar. Bu isimlerden örneğin aynı isimlerden kimler var bakayım. Osman var bir tane. Osman iki tane. İki tane Osman var. Şimdi aranan değerimiz Osman olsun. Osman. Yeni değer varsayalım ki Aydın olsun. Şimdi bakın. Değiştir dersem sadece bir tane Osman değişecek. Bakın gördüğünüz gibi kapatıyorum. Şuradaki Osman Aydın'a döndü. Şuradaki Osman dönmedi. Geri alalım. Geri alalım. Aynı şeyi tekrar yapalım arkadaşlar şimdi. Ctrl H. Aranan değer Osman. Yeni değer Aydın olacak. Bu kez ben farklı bir şey yapıyorum bakın. Tümünü değiştir diyeceğim. Yani şu tabloda kaç tane Osman varsa Aydın'a dönüşecek. Evet. Her şey tamam. 2 değişiklik yaptık diyor. Zaten Osman burada 2 taneydi değil mi? 2 değişik. Bir çırpıda ne yaptık? Veri tablosundaki Osman'ları Aydın'a döndürdük. Geri alalım. Şimdi şurada bazı sayılar var. Bu sayıların ben herhangi birini istediğim sayıya değiştirmek istiyorum. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Bakın şuralarda da sayılar var. O zaman bunlarda da değişiklik yapacak demektir. Çünkü tümünü değiştir dediğimde bu şekilde yapar. Şuradaki tarihlere dikkat edelim arkadaşlar. Bazen öyle olur ki bir yıl önceki kullandığınız bir tablo, bir çizelgede sadece tarihleri bir yıl ileriye almanız gerekebilir. Yani toptan bir değişiklik yapmanız gerekebilir. Şimdi burada bir değişiklik yapalım. Ctrl H diyoruz. Aranan değer sadece şu 2021 olsun. 2021. Tamamını da yazabiliriz tarihin. Ne olsun bu 2021? 2023'e dönüşsün. Tümünü değiştir diyeceğim ama zaten burada 2021 bir tane oldu. Çünkü bir tane yapacak. Tümünü değiştir. Şimdi gördüğünüz gibi her şey tamam. Bir değişiklik yaptık. Evet gördüğünüz gibi ne oldu? 10.02.2021 diye bu 2023'e döndü. Yani tarihlerin sadece şu tarih kısmını da değiştirebiliriz. İçindeki ayları ya da günleri de tamamını da tarihin değiştirebiliriz. Dolayısıyla bu bul ve değiştir komutu bize çok kolaylıklar sağlar. Örneğin mesela öğretmenler yıllık plan yaparlar. Genelde internet sitesinden indirirler ve üst bilgi olarak orada başka bir okulun ismi yazmaktadır. Orada değişiklik yapmak isteyecek. Oraya ne yazacak? Yani bunu yapması için bul ve değiştir komutunu kullanıp aranan değer olarak o değiştireceği okulun ismini oraya kopyala yapıştırla da yapabilir. Yeni değer olarak kendi okulunun adını yazabilir. Tümünü değiştir dediğinde tüm sayfalardaki üst bilgi içindeki bilgileri bir anda değiştirebilir. Bu sizlere büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Umarım yardımcı olmuştur. Hoşça kalın arkadaşlar.